Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün tanıtacağım motor Cappuccino S modeli. Türkiye'de oldukça rağbet gören ve birçok kişinin de tercih ettiği 50 cc bir motorumuz arkadaşlar. Ruhsatımızda 50 cc olarak gözüküyor ama bayiden çıktıktan sonra bunu değiştirebiliyorsunuz. Yani bayi de size bunu 80 cc'ye çıkartabiliyor, yükseltebiliyor. Zaten 50 cc yokuş performansı olarak çok fazla işinize yarayacak bir cc değil. O yüzden 80 cc olması bana sorarsanız şart. Detayları da şöyle anlatayım. Şöyle öne gel istersen. Motorumuzu kendimize aldık arkadaşlar. Motoru bayiden biz kendimiz teslim aldık. Elden teslim aldık. Ama aldığımızdan beri sorunlar yaşadık bu motorla alakalı. Şu anda ön farları çalışmıyor. Yani ilk başta sinyaller çalışmıyordu. Dörtlüler takılı kalıyor. Yani kendi kendine dörtlüyü açıyor, kapatıyor. Sinyali basıyorsunuz. Sinyal düğmesi çalışmıyordu. Bununla alakalı gittik bayiye. Değiştirdiler. Başka bir motorun parçasını alıp taktılar. Ondan sonra bayiden çıktık. Bayiden çıktıktan sonra bu sefer de far yanmamaya başladı. Yani şu anda da far yanmıyor. Görmüş olduğunuz gibi motorumuzu çalıştıralım. Yani bir elektriksel bir sorunu var arkadaşlar bunun. Şu anda farı açtım. Görmüş olduğunuz gibi yanmıyor farlar. Sadece bu gündüz led farları yanıyor. Şu anda farımız yanmıyor. Normalde burada da bir led farımız var. Burada da bir farımız var. Bu gündüz farımız. Yani kısa olarak yanıyor. Uzun farımıza alttaki mercek far. Bu Cappuccino S modeli arkadaşlar. Diğer Cappuccino'dan bir farkı da bu sadece öndeki görmüş olduğunuz şu granajın farklı olması. Sadece burayı değiştirmişler. Onun dışında bütün aksamları aynı. Bu arka sepetle beraber geliyor. Bunlarda ön cam yok. Rüzgarlık camı yok arkadaşlar. Malzeme kalitesi olarak nasıl diye sorarsanız da yani fena değil. RKS bence geçen çektiğimiz videoda o da yukarıda köşede bulabilirsiniz. Bence onun malzeme kalitesi bir tık daha iyi bir malzeme kalitesi var arkadaşlar. Bakın şu anda mesela Burak bu tarafa gelsene. Kendi kendine dörtlü yanıyor şu anda arkadaşlar. Bak kapattı. Yani elektriksel bir sorunu var. Belki milyonda bir olacak bir şey. Herkes yaşamıyordur bu motor aldıktan sonra ama belki bize denk gelmiştir ama yani aldığımızdan beri daha 500 kilometre olmadı. Daha bunun rodaj ayarı yapılmadı arkadaşlar. Yani rodaj ayarı yapılmadan elektriksel bir sorun yaşıyoruz. Belki bize denk gelmiş olabilir ama bunu da size söyleyeyim. Genelde sadece 50 cc'lerde geçerli değil. Çoğu motorda geçerli bu rodaj olayı ama 50 cc'lerde daha çok önemli. Çünkü burada ateşleme sistemi zarar görebiliyor. Yani 500 kilometreye kadar bir rodaj yapamazsanız 30'la 20 ile gitmezseniz devamlı olarak motorda bir ateşleme sisteminde sıkıntı olduğunu duydum arkadaşlar. Böyle de bir sorun var. O yüzden aldığınız zaman 500 kilometreye kadar buna uymanızı tavsiye ederim. Yani sorun yaşamamanız için, uzun süre kullanmanız için. Burada görmüş olduğunuz gibi gündüz led farlarımız var. Dediğim gibi farlarımız yanmıyor arkadaşlar şu anda. Hemen şöyle çalıştıralım. Ayaklığımız varken motor çalışmıyor. Evet şu anda gündüz led farlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde burası da yanması gerekiyor. Yani burada da bir led farımız var. Burası ve yanlarda 2 tane daha yanıyor. Sinyallerimiz led arkadaşlar. Arkada led, önde led. Onun dışında 70'e 71 jant ebatımız var. Tek silindirli 4 zamanlı bir motor arkadaşlar. Otomatik şanzımana sahip. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadan da duruşu bu şekilde. Böyle burada 3 tane, 4 tane, 5 tane bakayım 1, 2, 3, 4, 5 tane led var. Ekran ışığını buradan BL7'ye getiriyorsunuz. BL'ye getiriyorsunuz. Buradan mesela değiştirebiliyorsunuz. Tekrar geldik. Basılı tutuyoruz arkadaşlar. Mesela ekran ışığımız görmüş olduğunuz gibi mavi oldu. Blue oldu. Blue 1 diyor. Tekrar basılı tutuyoruz. Hiçbir şeye dokunmuyoruz. Ekran ibre rengimiz yeşil oldu. Tekrar basılı tuttuğumuz zaman da hemen renk değiştiriyor. Buradan turuncu gibi bir rengimiz oldu. Evet bu da turkuaz. Bu da yeşil. Bu eski ibrelere benziyor. Aktivaların eski ibreleri vardı ya. Bu da purple. Purple bence de tatlı duruyor. Daha tatlı bir renk oldu. Evet renkler böyle. Sinyalimiz burada. Görmüş olduğunuz gibi sol sinyal, sağ sinyal. Ortaya basıyoruz. Gündüz farımız zaten bu sürekli yanıyor. Korna sesimiz de bu arkadaşlar. Güzel. Bu ayaklık kısmı çok güzel olmuş arkadaşlar. Burada böyle bir çok rahatlıkla açabiliyorsunuz. Yani şöyle topuğunuzla bile açabiliyorsunuz. Yani arkadaki oturan da çok rahat edecektir. Burada da bir led ışığımız var arkadaşlar. Ama genelde hep burada böyle bir sürtme oluyor, bir şeyler oluyor. Çoğunda bunu görüyorum.
Burada bir zedelenme oluyor. Sonra bunu kapatmaya çalışıyorlar. Yani şu olmasa daha güzel olur. Cappuccino S50 cc görmüş olduğunuz gibi motorun parçaları hepsi yurt dışından geliyor. Burada sadece montajlaması yapılıyor arkadaşlar. Yani bu motor Türkiye'de üretilmiyor. Onu bir kere size söyleyeyim. Parçalar buraya geliyor. Burada montaj yapılıyor. Birkaç parçalar belki eklenebiliyordur. Yani granajdır vesairedir. Ayrıca parça sorunu da yaşayanlar da var arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Yani bir yerinde bir sıkıntı olduğu zaman bir ay, 1,5 ay size bir süre verebiliyorlar bununla alakalı. Onun da altını çizelim. Bagajına bakalım arkadaşlar. Bagajımız nasıl? Burak bu tarafa gelir misin? İçine alsana kanki. Görmüş olduğunuz gibi buraya yarım kask var arkadaşlar. Yarım kaskımız da var. Onu da size gösterelim. Hemen açalım. Görmüş olduğunuz gibi bu da plastik bir materyalle yapılmış. Genelde bu sepetlerin hepsi aynı sistemde geliyor. Yani plastik. Çok fazla önem vermiyorlar buna. Kırılsa da hemen sorun olmaz gibi düşünüyorlar. Evet, kaskımız görmüş olduğunuz gibi yarım bir kask sığıyor buraya arkadaşlar. Çok gönül rahatlığıyla kesinlikle burada sorun yaşamıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi yarım bir kask. Kapat. Kapat mesela. Evet, şu anda o yarım kask sığdı. 2 tane kask alıyor. Çok güzel. 2 tane kask alıyor ama yarım yarım. Tam kasklar sığmaz buraya. Tam kask buna sağ mı? İyi getir o zaman. Evet, şu anda da Burak arkadaşımı getirdi. Kaskı deniyoruz. Geçen koyduğumuz gibi hayır. Bu seninkinden bak daha küçük sepeti. Bagajı küçük. Görmüş olduğunuz gibi buraya kesinlikle sığmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Sanmıyorum yani. Buraya deneyelim. Bakayım. Onu. Yarım kaskı buraya deneyelim. İmkansız. Onu buraya koyalım. Onu ver abi. Yani insanlar da Görmüş olsunlar yani. Ona göre bilinçli bir şekilde alsınlar diye. Hani benim arkada sepetim var. Ben oraya tam kask koyarım diye düşünmeyin yani. Denedik oldu. Evet. Yok, sığmadı. Sıkıştırıyor. Tam tersi şöyle koysana. Nasıl? Bir de böyle Pratik bilgiler geliyor arkadaşlar. Mete her zaman böyle pratik bilgilerle vardır. Olursa şaşırmam yani. yok olmayacak. Yok. Olmayacak. Bu Bunu bilgiyi de öğrenmiş oldu insanlar. Yan koy. Yok yani. Benim için de yan koy. ters koy. Ters. Olmaz. Olmaz. Oluyor gibi Aynen. aslında ama şurası çok Tamam. Cebimiz var arkadaşlar burada. Telefonunuzu rahatlıkla koyabilirsiniz. Geçen videoda RKS'yi çektiğimizde böyle bir cep bekliyorduk. Onda yoktu. Bunda da USB girişi var ama bayağı içeri almışlar. Görüyor musun Burak? Oradan çekebiliyor musun? Bayağı içeride kalıyor. Buradan USB ile şarj edebiliyorsunuz. Ver istersen ben alayım. Burada altta USB girişi var arkadaşlar. Buradan da şarj edebiliyorsunuz. Şöyle de güzel bir cebimiz var. O da keyifli. Mesela 125 cc'liği aldığım motorda böyle bir cebi olsa gayet şık olur. Şık olurdu tabii. Ya bu artı bir şey, güzel bir şey. Onun dışında akümüz burada arkadaşlar. Akü değiştirmek için bunun bunu açıyoruz. Aküyü bu şekilde değiştiriyoruz. Şeyi de çok güzel. Mesela bir markete ve bakkala bir yere giderken şuraya da bir şeyler koyabilirsiniz. Bu da çok işe yarıyor. Bende X-Max marka bir Yamaha'nın motoru var. Onda bagajı büyük olduğu için bagaja koyuyoruz ama arkadaki yani bu öndeki Bayağı bagajı büyük ama yalnız. Ya gibi olmuyor. buraya peki 2 tane kask alıyor mu? Buraya çok rahat 2 tane kask alıyor. İçine hatta 2 tane katlanır sandalye koyuyorum. Katlanır sandalyeler sığıyor. Çadırı önüme alıyorum. 2 tane katlanır sandalye ve kaskı da yanıma yani takıyorum. O şekilde gidebiliyorum yani. X-Max'in bagajı çok büyük ama dediğim gibi 2 tane kask giriyor sadece. Ama bir poşetle herhangi bir market alışverişlerinde buraya çok fazla bir şey alamıyorsun. Ön tarafa da koyuyorsun Kasktan genelde. dolayı. Öne koyuyorum ama bu Cappuccino'daki Cappuccino'nun bu önündeki genişlik gibi yok yani. Cappuccino'nun önü ve scooterların önü gibi olmuyor. Tabii ki bunların bir tık daha avantajı şu önünün geniş olması. Yani iş yerlerindeki mesela su damacana tarzında bile 2 tane damacana koyuyorsun buraya yani o şekilde daha önce kullanmıştım. Yani onları da kullanıyorum. Evet 50 cc bir motor dedik. Bu motorda ehliyet gerekmiyor biliyorsun. Yani 80 cc ile gençler mesela araba ehliyetiyle kullanılıyor mu? Şu Bu anda kullanılıyor. araba ehliyetiyle kullanabiliyor. Ama araba 80 ehliyeti olmayan birisi kullanabilir mi? Yani araba ehliyeti olmayan birisi kullanamaz. 80 cc'nin de üzerine çıkaramıyorlar. Belli bir 80 cc zaten son limit. Ondan dolayı 80'e çıkarıyorlar. Bunları daha hani yüzlüğe çeviren arkadaşlar da var. Biliyorum onları da. Yüzde de çeviriliyor yani. 100 cc de oluyor bunlar. 100 Ben ilk cc de defa diyorum mesela böyle Aynen. bir şey. 100 cc de oluyor.
pistonlarını şeylerini değiştiriyorlar. Sekmanlarını falan işte atıyorlar. Ama motorun canını da yakıyordur yani. Şimdi bir şey yapmıyor mu? Hani bir tık ömrünü daha- kısaltıyor mu? Yani bir tık daha fazla yakıyor motor. Biraz daha fazla yakıyor. Orijinal değil sonuçta. Her zaman her şeyin orijinali iyidir. Kesinlikle. Onun için 50-80 ideal yani 80'e çevirmek. 100 cc'ye çevirdiğinizde 80 ile 100'ün arasında çok büyük bir fark yok. Evet. Ama ufak tefek bir fark oluyor. Tabii motorun çok iyi bir ustaya götürmeniz lazım. Herkes yapamıyor. Yapamaz. Biraz çalıştırdığınızda sesi artıyor. Biraz daha yüksek bir sesi çıkıyor bu sefer yüzdeye çevirdiğiniz zaman. Tahmin Ondan ediyorum. sonra- Şu anda bile zaten çok yüksek sesi çıkıyor yani. Aynen öyle. Yani orijinal her zaman daha iyi tabii ki. Orijinal kullanmak daha iyi diye düşünüyorum. Arkadaşlar Mete de eski motorcudur. Mete'nin de burada kırmızı X-Max'i var 250'lik. Çok memnun. Gerçekten de işini görüyor. Onu da ikinci el almıştık. Zamanında yani 40 bin liraya falan aldık. Şu anda 70 Aynen, bin lira. şu Bunlar anda da 70 bin 70 bin lira civarında. Hani 50 cc mi? Tabii ki bu ehliyetsiz kullanabiliyorsunuz bunu. Onu ehliyetle kullanıyorsunuz ama sana kalsa sen hangisini alırsın yani? Hani öyle Yani- bir paran olsa buradan arkadaşlara bütçe olarak ehliyeti olan ya da olmayan. Yani eğer ehliyetlerini alabiliyorlarsa tabii ki de ehliyetlerini alıp daha düzgün, daha konforlu ve daha güvenli bir motor alabilirsiniz. Yani X-Max'te aşağı yukarı aynı fiyatlar arasında. Bu Çin malı baktığın zaman Japon kalite ya mesela bunların yağmurlu havalarda lastikleri çok şey. Kesinlikle bu problemli. lastikler çok dandik zaten. Bu lastikleri alır almaz aslında önerim değiştirmeniz lazım. Kesinlikle. bravo. Değiştirmediğiniz Herkes zaman- aynı şeyi söylüyor biliyor musun? Değiştirmediğiniz zaman yani bunların biraz daha yapısı sert, uygun diye biraz daha böyle sert biraz açıkçası biraz dandik yapmışlar. Ondan dolayı bu Aurora'yı kullanıyorsanız özellikle ön arka lastiği direkt yani Kesinlikle. alır almaz. Bak şu anda mesela kendi kendine dörtlü yandı. Burak göstersene. Bak kapattı şu anda. Gördün mü bilmiyorum ama Bu alarm da kendi olabilir. kendine yaptı yani. Alarmı da olabilir. Yani bilmiyorum elektriksel bir sorunu var yani bunun. Yani bir sorun yaşıyoruz yani bununla. Aynen öyle. Bunu dediğim gibi arkadaşlar kendimize aldık. Kendimiz kullanırız diye. Sağa sola gideriz. Hani işimizi görür diye ehliyet gereksin gerekmesin. Çok mutluyuz. Yani yol performansı vesaire onlarda bir sıkıntı yok. Ama elektriksel aldığımızdan beri sorun yaşıyoruz yani bununla. Onun dışında tip olarak çok güzel. Yani tip olarak Tipinde çok bir güzel. sıkıntı yok. Yani Koltuğu diğer falan çok motorlara iyi. göre yani en yakışıklılarından bir tanesi Aynen yani. öyle. Koltuğu falan da çok iyi. Şekil olarak da çok iyi. Koltuğu çok güzel evet. Kaplamasından Sadece bahsediyoruz dediğim ama. gibi işte biraz güvenli bir motor değil ama Değil, mahalle değil, aynen. arasında bir bakkala markete gitmelik bir motor. Gitmelik yani. öyle bir şey zaten. bu Sağa yani. sola gitmelik. O kadar. aha. Sahillerde gezdiğin zaman bir keyif alabiliyorsun. Sahillerde Dörtlüyü çek geziyorsun. dörtlüyü. Şu anda Aynen, dörtlü şu yanıyor anda bak. dörtlüler Bak yanıyor. gördün mü? Kendi kendine yanıyor. Elektriksel bir Ya dediğim gibi bağlantısı belki var. bizle alakalıdır hani. Daha ama 500 kilometre olmadı bu motor. Bunu da buradan söyleyelim yani. Yani X-Max'e uzun yol yapabilirsiniz arkadaşlar. Su soğutmalı bir Su motor. soğutmalı bir motor. Bu hava soğutmalı bir motor. Ön frenleri disk, arkası kampana. Bunda ikisi de disk. Arkada disk mi? ABS mi? ABS var ikisi. İkisi de ABS yani hız Konfor koltuğu da çok konfor iyi. zaten çok fark ediyor ya. Biraz belki hırpalanmış bir motor olabilir ama onun dışında yol tutuşu zaten hissettiriyor. Direksiyon olsun, kasislerden olsun. En önemlisi de süspansiyon bence. Süspansiyon çok fark ettiriyor bunlarda. Aynen öyle. Rahat bir motor yani bir buradan çıkıp güzel havalarda canınız sıkıldığında mesela bir yere gitmek istediğiniz zaman her yere gidebiliyorsunuz. Araba Mesela gibi sen yani. genelde böyle Sakarya'ya falan gidersin Adapazarı'na. Ne kadar zamanda gidiyorsun? Ya da sorun oluyor mu? Normal- Yoruyor mu seni mesela? Ya bu motorlarda yorulmasın da böyle racing tarzı motorlar biraz daha yoruyor. Uzun yola Belin gittiğin ağrısı, zaman sırtın yani ağrıtabiliyor. genelde eldivenin iyi olmazsa bu avuç içlerin böyle avuç içlerin şey yapıyor biraz kızarıyor ve ağrıyor. Aynen. Avuç içlerin ağrıyor. Bir de egzozlu bir motorla uzun yola gidiyorsan kaskın çok iyi olacak. Kulak çınlaması yapıyor. Böyle konuşamıyorsun yani böyle Tecrübeli artık sesinden arkadaşlar. dolayı. Aynen, aynen, tabii. Onun için ama tabii ki çok güvenli değil. Her zaman kaskınızı, kıyafetinizi takmanızı öneririm. En Kesinlikle. önemli şeyler yani bunlar. Kesinlikle. Mahalle arası bile olsa bakkala bile gitseniz, bir yere bile gitseniz bir kaskınızı yani montunuzu en azından giymeniz lazım. Çünkü siz istediğiniz kadar profesyonel olun. Karşı taraf profesyonel olmuyor. Çarpabiliyor. Şu an Türkiye şartlarında çok fazla acemi insanlar Aynen, var. tabii. Onun için güvenliğinizi almanızı tavsiye En ederim her önemlisi zaman. güvenlik. En önemlisi. Şu özellikle otoparkta yerler en ufak bir suda o zemin parlak olduğu Bu için motorlarla Lastikler çok kardeşim, dikkat etmek bu lazım. lastikler dediğin gibi senin bahsettiğin gibi lastikler 4 mevsim. Direkt kendi güvenliğini önemsiyorsan lastikleri alır mısın sana zahmet? Çok dandik bir lastik yani. Hani böyle ne derler?
bisiklet lastikçileri vardır yani Aynen böyle öyle. ikinci el gibi böyle artık kabak olmuş verirler sana Aynen. kullanırsın. Bak mesela senin lastikler çok şey duruyor. Yani Şekil biraz daha duruyor. Nasıl lastikler tercih ederiz mesela? Ne lazımdır? yani lastiklerin genelde hiçbir şey anlamıyorsunuz bile, sadece dokunmanız yeterli yani. Şu lastiğin sertliğiyle orijinal lastiğin sertliği bir olmaz. Yani kaliteli lastiğin sertliği bir olmaz. Kaliteli lastikler bir tık daha yumuşak olur. Daha iyi yolu tutsun diye özel üretim olur. Bunlarda işte ne kadar maliyeti düşürebiliriz diye en uygun malzemelerle yapılan lastikler ve çok sert oluyor bunlar. Evet. Onun için sadece hiç anlamıyorsunuz bile, lastiğe dokunsanız zaten yumuşaklığından, sertliğinden anlayabilirsiniz. Markası bir şey önemli değil yani. Lastiklerin yumuşak olanını tercih etmeyi düşünüyorum. Aynen. Arkadaşlar bu arada sizden bir ricam var. Lütfen kanala abone olun. Abone sayımız biraz düşük. Bunu yükseltmek istiyoruz. Daha güzel videolar çekebilmek için bakın burada emek veriyoruz görmüş olduğunuz gibi. O yüzden abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Aynen. Şimdi gelelim motorun diğer bir konusuna. Bu motor kaç litre benzin alıyor diye sorarsanız arkadaşlar 5 litre bize fabrika verisi gösteriyor. Ama 5 litre almayacaktır değil mi Burak? Senin motorda da gördük zaten 6,5 gösteriyor. 6,5 gösteriyor, Ama 4,5 litre yakıt alıyor. 4,5 litre. Ha, burada böyle bir oynaklık olur. Bana sorarsan 4 litre falan alır bu aşağı yukarı. Evet şimdi gelelim motorun gidişatı nasıl arkadaşlar? Yokuşlarda nasıl bir performans sağlıyor? Gidişatta neler var? Hadi gelin birlikte test edelim. Evet gidişatımız bu şekilde. Yokuşla gayet güzel. Yokuş testini yaptık arkadaşlar. Yokuş testi gayet başarılı geçti. Tek kişiyle tabii ki öyle çıkabiliyorum. Hani iki kişiyle bu yokuşu 20 ile falan anca çıkarsınız. Biraz zorlanabilirsiniz. Bayağı dik bir yokuştu çünkü. Onun dışında arka frende bak mesela senin söylediğin gibi arka frende kampanada bir sıkıntı var. Böyle tam tutmuyor. Sıkmak gerekiyor herhalde. Baksana şuraya bir gel. Şuraya bakın. Ha, burada. Yeri şurası. Servisteki daha önce Aynen benim öyle bir. motorda da olduğu gibi. Bak Burası gevşemiş zaten bak. Bakayım. Evet, elle biraz Sıkılıyor değil mi? sıkıldı. Onu hissettim ama ön fren çok sert. Ona mesela gevşedi mi? Arka fren burası arkadaşlar. Bir de karıştırmayın bunu aldığınız zaman. Sol tarafta arka fren. Ön fren sağ tarafta kalıyor. Yokuştan inerken kesinlikle ön freni sıkmıyorsunuz. Sadece arkayı sıkıyorsunuz. Sonradan ön freni yavaşlatmak için kullanıyorsunuz. Yoksa bir anda kayarsınız. Özellikle ıslak zeminlerde dikkat edin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Motor hakkında bilginiz varsa yorumlar kısmına yorumunuzu yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.